BMW X3 ile birlikteyiz. X3 makyajlandı ve ilk defa benzinli motor ve iki tekerlekten çekişli olarak karşımıza çıktı. Bakalım X3 bu haliyle daha iddialı olabilmiş mi? Gelin incelememize başlayalım. Makyajlanan X3'ün görünümünde çok büyük farklılıklar yok. Yeni far grubu ve alt bölümü değiştirilen tampon X3'ün artık daha hırçın görünmesini sağlamış. Profilinde herhangi bir değişiklik yok gibi görünse de aynaların tasarımı ufak bir değişikliğe uğramış. Kapılardaki S-Drive yazısı aracın benzinli motora sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Otomobilin arkasında da tampona ufak dokunuşlar yapılmış olsa bile bunu fark etmek pek kolay değil. X3'ün iç mekanında da büyük çaplı olmasa da değişiklikler yapılmış. Bunların en dikkat çekici olanı çözünürlüğü yükseltilmiş iDrive ekranı. Vitesin yanındaki bu düğmeler vasıtasıyla kumanda edilebilen multimedya sistemini kullanmak son derece kolay. X3'ün iç mekanı önde oldukça geniş ve konforlu yaşam alanı sunuyor. Burada küçük eşyalarınız için hem vitesin önünde hem de kol dayamanın içinde oldukça geniş yerler sunulmuş. Kapı cepleri de fazlasıyla eşyanızı alacak kadar büyük. Arka sırada yetişkinler rahatlıkla seyahat edebilir. Burada sunulan diz ve baş mesafesi oldukça geniş. Elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altındaki 550 litrelik yükleme hacmi de beklentileri sonuna kadar karşılamayı başarıyor. Gelelim X3'ün motorine ve sürüş özelliklerine. Makyajla birlikte X3'te 320i'den de aşina olduğumuz vergi avantajına sahip 1.6 litrelik benzinli motor kullanılmaya başlandı. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu turbo beslemeli benzinli motor sadece 8 kademeli otomatik şanzımanla birlikte alınabiliyor. S-Drive 20i ibaresinden de anlayabileceğiniz gibi bu X3 iki çeker. Yani işin daha doğrusu arkadan itişli. Peki gelelim hepinizin aklındaki bu motor bu 1.7 tonluk gövdeyi taşıyabilir mi sorusuna. Sonuçta X3'ün kasası 320i'den 200 kilogram daha ağır. Yani mantık olarak zaten bu aracın 320i kadar atak ve aynı zamanda onun kadar tutumlu olabileceğini beklemek anlamsız olur. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki X3 bu motorla performans anlamında herhangi bir eksiklik hissettirmiyor. Tabi 400 Nm torka sahip 2 litrelik dizel versiyonuna kıyaslamadığınız sürece. Sürüşte benim dikkatimi çeken tek sorun hem düşük torktan hem de hızlı bir şekilde üst viteslerin seçilmesinden dolayı ara hızlanmalarda hızlanmak istediğiniz zaman şanzımanın 1-2 vites birden düşürmek istemesi akıcılığı biraz törpülüyor. Motor için söyleyebileceğim en olumlu şey ise traktör gibi çalışan dizel versiyona kıyasla son derece sessiz olması. Sürüş konusundaysa X3 yerden bir hayli yüksek bir SUV olmasına rağmen son derece dinamik hissettirmeyi başarıyor. Süspansiyonların darbe yemişi genel olarak iyi. Eğer araziye girmek gibi bir merakınız yoksa bu aracın arkadan itişli olmasının sizin için hiçbir dezavantajı olmadığını söyleyebilirim. Kışın kış lastiklerinizi takarak tüm zorlukların üstesinden gelebilirsiniz bence. Peki acaba X3'ün benzinli motoru yakıt tüketimi konusunda neler vaat ediyor sürücüsüne? Şöyle söyleyeyim, bir kere aşırı beslemeli ve küçük hacimli bir motoru ve onun yanında da 1.7 tonluk bir gövdeyi düşünürseniz tabii ki X3'ün ekonomi profesör olamayacağını az çok kestirebilirsiniz. Gerçekte de durum çok farklı değil zaten. Ben X3'ü 3 gündür kullanıyorum ve bu süreçte 300 kilometre yol yaptım. Şu anda yol bilgisayarında bana 11.3 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabii ki bir hayli yüksek ama dizel motorlu versiyonla 70.000 TL'lik fiyat farkı olduğunu düşünürseniz hiç fena sayılmaz bence. X3 makyajdan sonra bence çok daha yakışıklı olmuş. Benzinli motoru her ne kadar performans ve tüketim konularında çok iddialı olmasa da vergi avantajı neticesinde fiyatının premium sınıftaki rakiplerden çok daha ucuz olması X3'ü bir hayli cazip kılıyor.
Görüşmek üzere.